Yeniden tekrar merhaba arkadaşlar. Yine başka bir proje, yine değişik bir proje ile sizlerle beraberim. Bu seferki proje gerçekten enteresan. Daha önce denenmemiş, başarılamamış projeden bahsedeceğim. Ancak şunu belirteyim. Bu tür değişik enteresan projelerime destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destek vermeyi de lütfen unutmayınız. Çünkü bu tür projelerin devamının gelmesi için, yani benim bu işe devam etmem için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bunu belirteyim. Şimdi ne anlatacağım? Başlayalım. Belki biliyorsunuz ya da bilmeyenler için elimde görmüş olduğunuz 1151 soket Asus'un H110M-K serisi bir anakart var. Bu 1151 soket aynı zamanda sadece masaüstü işlemcileri çalıştırır. Yani sunucu, server işlemcileri çalıştırmaz. Bundan önceki nesil anakartlar, yani daha eski nesil anakartlar biliyorsunuz Xeon ya da server işlemcileri çalıştırıyordu. Ancak Intel toptan bir değişiklik yaptı. Hem sunucu satabilmek hem de masaüstü satabilmek için ayrı ayrı iki yerden para kazanabilmek için Xeon desteğini bu anakartlardan kesti. Yani bir taşla iki kuş vurayım. Bu satış politikası doğaldır. Ama eğer Allah'ın verdiği size aklı kullanıp da başarabilirseniz bu yapılmış olan kısıtlamayı aşabilirsiniz. Ancak tabii bu da büyük bir çalışma ve azim gerektiriyor. Ben bu görmüş olduğunuz Asus'un H110M-K, yine Asus'un H110M-D, yine tekrar Asus'un Asus Prime Z270-P, bu overclock özelliği olan bir anakart. Yine MSI'ın H110M Pro-VD, bu anakartların tümüne BIOS modlama işlemi yaptım ve Xeon sunucu işlemcilerini çalıştırmayı başardım. Size vereceğim müjde buydu. Bunu daha önceden denendi. Çalışmalar yapıldı ama başarılamadı ya da yarım bırakıldı. Bazı sorunlar vardı. Bu sorunlar aşılamadı. Benim en son yapmış olduğum, bitirdiğim çalışmada tüm sorunları ortadan kaldırmış oldum. Tabii bu çalışma uzun soluklu bir çalışma. Eksikleri var. Yani tamamlamam gereken birçok bazı modüller var ya da gizli olan, BIOS'unda gizli olan bazı modülleri açığa çıkartmam gerekiyor. Haliyle bunlar uzun soluklu işler. Kolay değil. Bir işe başladığınızda yeri geldiğinde 8 saat kalkamayabiliyorsunuz. Bu işi öğrenmek isteyenlere bunu öncelikle hatırlatayım. Yani böyle bu iş çarşıdan elma, patates, soğan almak gibi değil. Yani birileri böyle zannetmesin bu işi. Ben bu işlerle uğraşıyorum. Neden uğraşıyorum? Elimde gördüğünüz Xeon E3 1225 versiyon 5. Yani bu sunucu işlemci. Normalinde bu işlemci bu sokete uyuyor. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi takılabiliyor. Ancak bu anakart çalışmıyor. Çünkü Intel bilindik anakart markalarının tümüne kota koymuş. Yani BIOS hazırlamada bazı sınırlamalar getirmiş. Sırf şu sunucu işlemciyi sunucu olarak satmak, masaüstü işlemciyi de masaüstü satmak için, yani iki ayrı ayrı satış yapabilmek için BIOS'lara bu engellemeyi koymuş. Tabii haklı normal olarak, ama ben bunu nasıl başardığımı anlatmaya çalışacağım size. Ne yaparsanız yapın, bu sunucu işlemci ile bu anakart çalışmayacaktır. Yani start alıp hemen kapatacaktır kendini. Asla görüntü alamayacaksınız. Bunu bilin. Sunucu işlemciler biraz daha ucuz olduğu için, yani masaüstü işlemcilerden biraz daha ucuz olduğu için, artı çok önemli bir nokta, sunucu işlemciler 7/24 çalışma esasına göre üretilmiştir. Yani istediğiniz kadar yük bindirebilirsiniz. Çünkü bu işlemciler üretilirken çok özel teknikler kullanılır.
bildiğimiz, bizim kullandığımız masaüstü işlemciler gibi değildir. Bunların detaylarını daha sonra anlatabilirim, isteğe bağlı. Bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum. YouTube'da biliyorsunuz donanım konusunda maalesef çok az diyeceğim içerik paylaşanlar ya da üretenler var. İçerik ürettiğini zanneden, kusura bakmasınlar, bazı şaklabanlar da var. Benim tavsiyem bu şaklabanların videolarını seyretmeyin. Çünkü bunlar size satın almayı empoze ediyor. Yani kısaca kapitalist sisteme hizmet ediyor. Küreselcilere hizmet eden bir grup. Ben böyle diyorum. Ben size balık vermeyi değil, balık nasıl tutulur, yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama maalesef hak ettiğim yerde değilim. Bunun da farkındayım. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır. Taşlanır ancak meyve veren ağacı taşlayan birilerine de müdahale etmek gerekir. Sadece bunu diyeyim. Bu hepimizin görevi olmalı. Bu anakartlar milli servet. Çünkü biz bu anakartları üretmemişiz. Dolar üzerinden dışarıdan satın aldığımız andan itibaren artık milli servettir. Ama bu şaklabanlar maalesef sürekli size yeni çıkan anakartların tanıtımını yaparak size satın almayı teşvik ediyor. Tabii siz bunun farkında değilsiniz. Yeni olsun, en iyisi olsun, dört dörtlük olsun. Bizim taleplerimiz bitmez. Ancak bir şeyin farkında değiliz. Yaparken yıkıyoruz. Birileri de buna çanak tutuyor. Sorun burada başlıyor. Bunu da anlatmak istedim. Umarım birileri anlar, birileri bu dediklerime kulak verir. İnşallah. Şimdi geçelim hep birlikte. Ben elimde gördüğünüz bu sunucu işlemciyi bu anakartta çalıştırabilecek miyim? Hep birlikte izleyelim. Anakartımızı hazırladık. Üzerinde masaüstü işlemci bulunmakta. Start veriyorum. Şu anda üzerinde normal BIOS var. Yani orijinal stok BIOS bulunmakta. Gördüğünüz gibi ben anakartın seri numaraları her şeyini de aldım. Çünkü bu anakartlar seri numaralı olarak üretiliyor. Yani bildiğimiz eski tip HP, Acer, Lenovo, Dell gibi anakartlarda olan serial, yani Serino, UUID ve MAC adresleri kendine münhasır olarak artık üretiliyor. Eğer bunları almayıp BIOS modlama yaparsanız anakartınız kimliksiz olur. Öyle diyeyim ben size. Şu anda açılıyor. Herhangi bir sorunu yok. Şimdi kapatalım. Xeon işlemciyi takalım. Şimdi start verdiğimde ne oluyor? Bakın. Evet. Normalde ikinci start alması gerekiyor. Ama ses soluk yok anakartta. Bir daha deneyelim. İşte size bundan bahsediyorum. Yani sunucu işlemci, Xeon işlemci takarsanız bu 1151 soket anakartların hiçbiri çalışmaz. BIOS'umuzu modladık. Yani benim özenle çalıştığım, bitirdiğim proje olan modlu BIOS'u anakarta yükledim. Şimdi tekrar bir daha start vereceğim. Elektriği kesiyorum. Çünkü boşalması gerekiyor elektriğin tamamen. Elektriği kestim. CMOS reset yaparak.
Bir müddet bekliyorum. Tekrar bir daha açıyorum. Az önce anakartımız start almıyordu. Alıyordu, kapatıyordu. Bir daha açılmıyordu. Deniyoruz. Haydi bismillah. Tamam. İlk kez kapanacak. Ama bir dahaki seferinde açılması gerekiyor. Evet. Bakalım BIOS'a girebilecek miyiz? Evet. Girdik. Gördüğünüz gibi Xeon sonucu işlemci bu anakartta çalıştı. Yani başardık Allah'ın izniyle. Biraz BIOS ayarlarını da göstereyim dedim size. Bu şekilde kaydedip çıkıyorum. F10 diyorum. Normalde açılmaması gerekiyor bu anakart. Evet, açtı. Bilindik sorunlardan biri de yeniden başlatmada sorun olduğuydu. Yani anakartı yeniden başlattığınızda bir daha açılmıyor. CMOS reset yapmadığınız müddetçe. Ama siz de gördünüz, bu sorunların tümünü kaldırdım, başardım. Şimdi kapatalım sistemi. Elimde böyle bir NVMe SSD adaptör ve sürücü bulunmakta. 256 GB. Bunu takıyorum PC Express slotuna. Bunda işletim sistemi yüklü. Windows 10. Çalıştıralım tekrar. Kaydediyorum. Evet. Sistem normal olarak açıldı. Herhangi bir sorunu yok. Allah'ın izniyle bu projeyi de başarıyla tamamladım. Umarım bu video size fayda sağlayacaktır. Öyle umuyorum. Yani kafanızda bir ufuk açacaktır, ışık yanacaktır. Benim niyetim de bu aslında. Sadece ben değil, benim gibi bu işi ciddiye alan kardeşlerim ve insanlarımız olsun istiyorum. Şimdi aynı projeyi bu elimde gördüğünüz Asus'un Prime Z270P bu modeline de uygulayabilirim. Yine aynı şekilde Asus'un
H110M-D bu modeline de bu projeyi uygulayabilirim. MSI'ın H110M Pro-VD bu anakarta da bunu uygulayabilirim. Yani X10 sunucu işlemcilerini bu anakartlarda çalıştırabilirim anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma mutlaka destek vermeyi unutmayınız. Bana destek verirseniz bu videoların devamı gelecektir mutlaka. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.